Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle taze taze Superbike anlatımını yaptığım stüdyodan ulaşıyorum. Videonun başındayken destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz de çok önemli. Bugün bakalım Toprak Razgatlıoğlu için, Bahattin Sofuoğlu için ve Can Öncü için yarışlar nasıl geçmiş? Cumartesi gününe geçeceğiz ama dostlar öncesinde şöyle bir şey de söyleyeyim. Eğer cuma gününü kaçırdıysanız hemen sağ üstteki karttan dün neler yaşandı onları da takip edebilirsiniz. Antrenman seansları vardı çünkü. Bugüne geçtiğimiz zamansa yani cumartesi gününde Mos'ta Toprak yine fırtına gibi başladı. Üçüncü antrenman seansının da en hızlı sürücüsüydü. Ve sıralama seansına geçtiğimizde ise temsilcimiz inanılmaz bir seviyedeydi. Tabi son bölümde birazcık karışıklık da yaşandı. Toprak her noktada tur derecesini geliştirerek geliyordu sürekli. İlk etaplarda Nicola Bulega'ydı, Danilo Petrucci'ydi. Biraz daha yakın kalmaya çalışsalar da Toprak'a nefesleri yetmedi diyelim. Sonrasında son bölümde şöyle bir şey oldu. Normalde Toprak 29.7 ile tur rekorunu kırarak gelmişti. Yani en yakın rakibi Nicola Bulega'dan yarım saniye daha hızlı geliyordu. Fakat şöyle bir şanssızlık yaşandı. Son virajda Taran Mackenzie'nin pistin dışına uçmasıyla beraber bir kaza yaşamasıyla o bölgede sarı bayraklar sallandı ve sarı bayraklar da şu anlama geliyor. Arkadan gelenlerin daha yavaş gelmesi lazım. Eğer daha yavaş gelmezseler de zaten sarı bayraklar altında tamamladıkları turlar devamında iptal oluyor. Ve maalesef temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da buna yakalandı. İlk kaydettiği turda tabii ki pole pozisyonu için yeterliydi ama ikincisi çok ayrı seviyedeydi. 29'lara kadar inmeyi başarmıştı. Oldukça hızlı bir tur kaydetmişti. Fakat bahsettiğim gibi sarı bayraklar sebebiyle bu turu iptal oldu. Diğer noktada Nicola Bulega da benzerini yaşadı bu arada. O da derecesini geliştirmişti fakat sarı bayraklar altında geliştirdiği için bu tur derecesi iptal oldu. Hatta yayında da şunun tongasına düştüm ben de açık söyleyeyim. Uzun bir süre boyunca all time lap record diye yani tüm zamanlar tur rekoru diye Superbike yarış ne derler ona rejisi de uzun bir süre boyunca bunu ekranda tuttu. Efendim söyleyeyim live timing'den bir yandan takip ediyoruz. Orada tur derecesi silinmedi. Çok uzun süre sonra geldi. İlk etapta açıkçası ben Toprağın hani herhalde dedim adrenalinle karışık hani ne iyi turdu diye mi acaba tepki veriyor diye düşündüm. Ama sonra oturmamaya başladı kafada ve çok geç bir şekilde dediğim gibi timing ekranına düştü. Maalesef Superbike tarafının burada geliştirmesi gereken çok şey de var ayrıca. Reji tarafı bayağı sıkıntılı. Her neyse ama sıralama seansı istediğimiz gibi geçti. Toprak her ne kadar üzülse de sıralama seansından sonra çok iyi bir turla geldiği için hedefi olan 1.29'u tutturdu fakat turu silindiği için üzgün olduğunu söylese de pole pozisyonunu almayı başarmıştı. Nicola Bulega da ikinciydi. Yarışa geldiğimiz zamansa bu sefer şöyle bir vaziyet ortaya çıktı. Açıkçası benim kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi şuydu. Evet BMW Cremona'dan buraya gelinirken bazı ayarlamaları düzeltmiş. Özellikle yaptıkları bu Mos'taki testlerde muhtemelen bir şeyler bulmuşlardı çünkü hafta sonunda da çok hızlı bir şekilde başladı zaten Toprak. Her şey kusursuz olmasa da bir ayar bulunması durumu söz konusuydu ve bunu geliştirerek devam ediyorlardı ama yarış için benim kafamdaki soru işareti şuydu. Acaba Cremona'daki gibi, diğer yarışlardaki gibi arka lastiklere ne kadar yük bindirilecek? Arka lastik ne kadar gelecek? Tabii bir yandan Pirelli buraya eldeki yumuşak lastikleri getirmedi. Daha sert lastiklerle beraber buraya geldi ve herkes aynı set hamurlardaydı zaten. Hem Toprak hem Bulega hem de diğer sürücüler çok fazla stratejik anlamda da farklı bir yöne gitme gereksinimi duymadılar. Stratejik bir bölünme de yoktu. Hava sıcaklığı daha düşüktü. Asfalt sıcaklığı nispeten daha düşüktü. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman hem Toprağın seveceği hem de BMW motosikletinin daha ideal noktada çalışabileceği koşullar ortaya çıkmıştı. Çünkü sıcaklık yükseldikçe bu sefer BMW lastiği daha fazla aşınmaya ve daha fazla yıpranmaya başlıyor. Bu şekilde de ciddi bir aslında performans düşüşünün olduğunu görüyoruz. Durum böyle olunca Toprak yarışın başına Bulega'ya geçilse de sabretti, bekledi ve ansızın yine ilk virajda çok güzel bir atakla beraber Nicola Bulega'yı geride bırakmayı başardı Toprak. Devamında zaten Bulega'yı hiçbir şekilde yakalayamadı Toprağı ve biz şunu gördük. Öncesinde son 10 turda acaba lastik ne hale gelecek diye düşünürken artık son 10 tura baktığımızda Toprağın giderek farkı açtı. Giderek arka taraftan koptu ve Bulega'dan tamamen ayrı bir lige yükseldiği son 10 turluk sekans izledik. Burada da acayip bir tempo ortaya koymayı başardı gerçekten. Yani özetlemek gerekirse aslında bu yarış hem de sıralama seansı Toprağın domine etti. Birinci, ikinci, üçüncü antrenmanı, Superpole sıralaması, yarışı komple domine ettiği bir hafta sonu oldu. Şimdi yarın yani pazar günü Superpole yarışıyla ikinci ana yarış olacak ve Toprak demeçlerinde özellikle yarınki yarış için bir şeyler daha bulduğunu, yarış esnasında geliştirebilecekleri yerler olduğunu ve pazar günü daha da güçlü döneceklerini söyledi. Tabii temsilcimizin yarış sonunda sıcağı sıcağına düşünceleri de şu şekildeydi. Bu galibiyet çok önemliydi. Hafta sonuna güçlü bir giriş yaptık. Kazanmayı çok özlemişim. Bu yüzden burada olduğum için mutluyum. Rüzgar çok güçlüydü ama çok iyi bir hızla yakaladım. Benim için iyi bir galibiyet oldu. Bunu takımım sayesinde başardık. Yarın daha güçlü bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu da yarış sonundaki sıcağı sıcağına açıklamalarıydı sevgili dostlar. Yani şu anda Nicola Bulega
Bulega ile olan puan farkını 5 puan indirdik ve 29'a geldi aslında fark, ki hem hafta sonunun geri kalanı hem de sezonun orta noktasına doğru ilerlerken şöyle bir kendimize gelmek için, bir enerji tazelemek ve özgüven tazelemek için bu galibiyet kesinlikle çok önemliydi ve tüm zamanlar listesinde Toprak 62. galibiyetini alarak Alvaro Bautista'nın yalnızca bir galibiyeti ardına geldi. Yarın alacağı bir zafer üstüne bir de triple yaparsa, yani üst üste 3 yarışı da kazanırsa tüm zamanlar listesinde, en çok yarış kazananlar listesinde 64 galibiyette Bautista'yı geri bırakıp Jonathan Ray'in arkasına yerleşecek. Cumartesi gününe dair Toprak özelinde konuşabileceklerimiz bunlardı dostlar. Dediğim gibi 4 dörtlük bir gün geçirdi zaten. Yarın pazar ve pazartesi günü gelecek videolarla daha detaylı derinlemesine analizler yapacağız. Özellikle demeçlerin ve diğer bulguların ortaya çıkmasıyla beraber. Fakat şunu gördük, Ducati'ler düzlükte hala çok hızlılar. Yani yakıt akışı limiti çok da fazla bence sıkıntı yaratmıyor. Zaten bunu görmüşsünüzdür. Düzlüklerde uzayıp giden bir Nicola Bulega var hala da. Toprağın zaten asıl farkı yarattığı yerler pistin daha teknik noktaları oldu. İşte düzlük hızına kaldığı zaman ve çekiş noktasına kaldığı zaman Bulega yine çok daha hızlı olan tarafta. Alvaro Bautista da yine aynı şekilde. Yarışın başında hafif bir kazaya karışmış olsa da oradan sonra iyi kurtardı kendisini. İnanılmaz bir tempo farkı vardı diğerleriyle arada. Tabii ki Superbike yarışında biliyorsunuz sevgili Bahattin Sofuoğlu da var. Yani o da Toprak'la beraber aynı gridde yarışıyor. Çok daha yavaş bir Yamaha ile beraber, gridin en kötü motosikletlerinden, en yavaş motosikletlerinden biriyle olmasına rağmen uzun süre 13. sırada gitti. Devamında yarışı 15. sırada bitirdi. Bir uzun tur cezası almıştı kendisi. Bu uzun tur cezasına rağmen temposu belirli oranlarda düştü sonda ama yine de dediğim gibi eldeki motosiklete bakınca iyi bir iş ortaya koyarak bir puanı daha hanesine yazdırmayı başardı ve o da kısa bir süreden sonra puanla tanışmış oldu. Yine sıralama seansları elde ettiği 16.lık Bahattin'in hanesine artı yazılabilecek şeylerden. Bu sene hep söylüyoruz, Bahattin için bir öğrenme yılı ve takımının da durumuna, motosikletin de durumuna göz attığımız zaman ortaya koyduğu iş gerçekten takdiri hak ediyor. Bu hafta sonunun devamında bu arada Süper Pol'lü olmasa da ikinci ana yarışta, ben dün de konuşmuştuk, İkinci ana yarışta ben yine puan bekliyorum sevgili Bahattin Sofuoğlu'ndan. Son olarak Can Öncü'den de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hafta sonu inanılmaz bir performans aslında ortaya koydu. Sıralamalarda gelen ikincilik hem antrenmanda hem de ısınmada, yani warm-up'ta elde ettiği birincilikler derken Can'ın yine bir temposu olduğu aşikardı. Süper Sport yarışına geldiğimiz zaman da uzun süre lider gitti. Stefano Manzini'nin hata yaptığı, birçok sürücünün döküldüğü noktada, ki bu da yol tutuş seviyesi de gerçekten diğer pistlere oranladığımızda biraz daha farklı, biraz daha zor bir durum var. Burada ayakta kalmayı başardı Can. Fakat 20. virajda, son turun 20. virajında, yani artık önümüzde son birkaç viraj kalmışken Masya'nın yaptığı atakla beraber liderliği kaybetti Can Öncü. Tabii ki orada şunu söylemek çok basit, içeride kalsaydı, rakibine karşı kapatsaydı diye, ama şunu da unutmamak lazım dostlar. Her sürücünün lastik durumu ve motosiklet durumu çok daha farklı oluyor. O tarz bir noktada Can zaten rakibinin yaptığı atağa cevap veremeyecek tarzda bir sürücü değil. Orada kapatabilecek olsaydı bana kalırsa bunu çok rahat bir şekilde yapardı zaten, ama şimdi şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Pistin dediğim gibi belirli oranları daha kirliydi. Tuş oranları daha düşüktü. Bilemiyoruz tabii ki, Can'ın detaylı bunu bahsetmesi gerekiyor bize de. Sevgili Ahmet Köseoğlu'nun da Moto Etkinliği'nde muhtemelen canlı yayınlarında onu öğreneceğiz. Ama benim tahminim özellikle lastiklerinde muhtemelen yol tutuşunun çok fazla kalmamasıyla beraber o da çok riske edemedi kendisini. Diğer yandan Masya yine düzlüklerde çok hızlıydı. Yamaha'ya karşı Ducati'siyle beraber ayakta kalmayı başardı. Ama yine Can'ın da bu şekilde geri dönmesi, böyle güçlü bir podyumla beraber geri dönmesi bence çok önemliydi. Neticede Can da bizim değerimiz, Bahattin de bizim değerimiz, Toprak da bizim değerimiz. Asla ve asla değersizleştirmeye hiç gerek yok. Bizim geleceğimiz bu noktada Bahattin ve Can zaten. Toprak onların abileri. Yaptıkları iş çok ayrı. Toprağın olduğu noktayla Bahattin ve Can'ın kariyer safhaları çok ayrı noktalarda. O yüzden biraz daha eleştiri noktasında da daha ihtiyatlı davranılması gerektiği kanaatindeyim. Dediğim gibi hepsi bizim canımız zaten. Ama bu hafta sonu Can'ın podyumda dönmesi önemliydi. O hızı var zaten. O hızını hep gösteriyor bize. O yüzden yarın olası bir galibiyet hem kendisinin de moral motivasyonunun toparlanmasına ciddi olanak sağlayacaktır. Hem de yine bir kez daha kendisini kanıtlamış olacaktır. Burada Süper Sport'ta bir galibiyet daha elde edebilirse, ama yarın elde edilecek bir podyumda kötü sonuç değil Can Öncü tarafında, onu da söyleyeyim. Güzel bir podyumla beraber geri dönüşünü gerçekleştirdi o da. Toparlamak gerekirse bu hafta sonu bizim için gerçekten çok iyi başladı. Toprak'tan galibiyet geldi. Bahattin puan aldı ve Can Öncü yine podyuma kendisini atmayı başardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Sevgili Can Öncü'nün de dediği gibi yarın her şey daha farklı olacak. Bakalım pazar günü Mos'ta bizleri neler bekliyor. Videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yine beğenileriniz, yorumlarınız ve hype'larınız sayesinde bu videoları daha fazla kişi görebilir diyeyim ve videoyu kapatayım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.